Selamünaleyküm YouTube. Nasılsınız bakalım? Ne var ne yok? Arkadaşlar bugün farklı bir konseptimiz olacak. Fakat oraya gelmeden önce birkaç gün önce sevgili Oğuzhan Uğur'un videosunu izledim. Mevzular açık mikrofon malum. Son zamanlarda bayağı meşhur. Birazcık böyle laf atalım da prim kasalım değil mi? Sosyal medya yasasını böyle enine boyuna masaya yatırmışlar etmişler ama orada ben şeyi gördüm ya. Eski yayıncılarımdan bir tanesini gördüm. Ya Nurdan senin orada ne işin var? Sen ne anlarsın böyle işlerden? Ona ek olarak şeyi merak ediyorum Oğuzhan. Tahmini ne zaman içeri girersin? Böyle bir kafanda bir tarih falan var mı onu merak ettim. Neyse yeterince prim kastıysak diğer konulara geçelim. Bu arada geçen hafta Cezafelek 2'yi çektik arkadaşlar. En eğlendiğim videolardan bir tanesi oldu. Hatta sonunda buralara bir yerlere koyalım. Atın intikamı değil atların intikamı oldu. Benden de bir intikam aldılar. İzlemeyen varsa hemen gitsin izlesin. Abone olmama konusunda da arkadaşlar artık dilimizde tüy bitti yani. Ama bir gelişme var. Önceden mesela %75'lerde falan da abone olmadan izleyenlerin miktarı. Şu an %65'lere düşmüş. Helal olsun valla. O konuda sizi tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu arada bu hafta bir video çekeceğim. Takipçilerimin beni yönlendirdiği bir gün olacak. Takipçilerim ne yapacağıma karar verecek. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyen varsa buralara bir yerlere hemen Instagram'a koyalım. Ben bir anket açacağım. Bunu daha önce yıllar önce birçok influencer YouTuber yaptı. Fakat bunlar benim yapmayacağım anlamına gelmiyor. Bir anket açacağım. Mesela diyeceğim ki bugün şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Her attığım adımda sizlere soracağım. Sizler yönlendireceksiniz. O yüzden o günü bir gün önceden duyuracağım Instagram'da. Sonraki günü 5 dakikalık bir süre vereceğim her ankete. Sizin oylarınızla ne karar veriyorsanız onu yapacağım. Güzel bir video olacağına inanıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuza sıra gelirse. Sevgili Elif Okçu bugün bizlerle. Ben çok fazla anlatmayacağım. O işin böyle astroloji taraflarına falan aşırı hakim. İşin teknik kısımlarından malum ben hiç anlamıyorum. Biraz daha bizimki böyle gırgır makaralar geçecek ama işin gerçekten bilgilenme kısmına gitmek isterseniz, izlemek isterseniz orada da açıklamaya linki bırakacağım. Elif'in kanalını. Oradan da girip de 2023 yılında bizleri neler bekliyor, hangi burçları neler bekliyor onu görebilirsiniz. Ve karşınızda Elif Okçu. Ve karşınızda Elif Okçu arkadaşlar. Hoş geldin Elif'ciğim, ne haber? İyiyim. Seni tanıma daha da memnun oldum. Aman Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İş sayesinde görüşmüş olduk, tanışmış olduk. Harika. Ben de çok memnun oldum valla. Ben şimdi bugün soracağım. Şimdi Elif Okçu kimdir? Bu arada arkadaşlar Ç ile değil C ile Okçu. Tabii. Evet, aynen. Bu konu çok önemli bir konu yani rahatsız oluyorum yani. Hemen Instagram'da şuraya bir yere Aynen, hemen koyuyoruz. yani. Takip edip danışabilirsiniz. Niye danışacaksınız? Onu ben Elif'e soracağım. Şimdi Elif Okçu kimdir? Ve insanlar sana bir sürü danışanım var. Yoğun bir talep var. Bilmeyenler için bir soralım. İnsanlar sana niye danışıyor? Neyi danışıyor? Ne soruyorlar mesela? Sen mi insana neyi danışırsın? Danışır mısın genelde? Aslan burçları birisine bir Seyrek. şey danışır mı? Yani şimdi ben aslan kişisine soruyorum. Hani danışıyor musun mesela bir şeyleri? Şöyle, o konuda gerçekten Ben bilirim der mesela. en az benim En kadar saf arketiple konuşuyoruz tabii ki Tabii. aslında. en az benim kadar bildiğini veya bana bir katkısı olabileceğini düşünüyorsam danışırım. Yoksa hani o konuda benden daha az bilgiliyse bana bir faydası olmayacaksa zaman kaybı olarak görüyorum. Sence doğru mu? Yani bence danışan-danışman ilişkisinde de gerçekten karşı tarafa güvenmek gerçekten önemli ve ondan bence zaten astroloji kimliğiyle birisi varsa eğer ondan da bir rehber alıyorsun, bir danışmanlık alıyorsun. Yani bir avukatla, bir psikologla görüştüğün gibi bir danışmanlık alıyorsun. Bunun tabii ki gizlilik içerisinde de oluyor ama aynı zamanda tabii bir şeyler danışmak için de bilgisinin de bence donanımlı olması gerekiyor. Tabii. Mesela arkadaşlar bugün Elif'in kanalı için bir çekim yaptık. Hatta linke bakın aşağı açıklamalara. Oradan görün. Muhtemelen bu video yayınlandıktan birkaç gün sonra bir hafta içinde ilk videosu yayınlanacak. Aboneliğinizi bekliyoruz o kanalda. Elif'e de aynı şekilde Instagram'dan da takiplerinizi bekliyoruz. Ben izledim. Bir sürü böyle şey var. Hani derinlemesine giriyor böyle bir bilgi var. Artık dedim ki ben bayağı olaya uzakmışım yani. Ona karar verdim bugün. Ben o yüzden sana biraz daha şey yapacağım böyle. Olaya benim gibi uzak olan insanlarla alakalı. Onların bir tık daha böyle anlayabileceği gibi basit biraz daha sorular soracağım. Hani sana göre belki bir tık şey kaçabilir, kolay kaçabilir ama ben genele yönelik bazı sorular soracağım. Peki, dilimin döndüğünce yani cevap vermek Vallahi isterim. az önce gördün taramalı gibi yardırıyorsun. Evet, Bence daha dönüyor. bilmiyorum hala. Bence mükemmel. O Öyle zaman mi? Peki. sorulara geçelim. Tamam. İnsanlar önce şunu sorayım. Sana en çok neyi danışıyorlar? Yani piyasada Evlilik. gündem ne? Evlilik mi? Evlilik. İlişkiler en önemli aslında önemli bir konu gerçekten. Ne zaman evleneceğim veya kiminle evleneyim gibisinden mi soruyorlar? Evet. Nasıl soruyorlar mesela? Evet, aynen dümdüz böyle. Vay be. Yani dümdüz böyle Peki- soruyorlar ve bu da çok normal bir davranış bence. Neye göre yola çıkıyorlar? Yani atıyorum işte ben böyle biriyim diyerek mi soruyor yoksa burca göre mi soruyor yoksa hangi tarih mi diyor? Ya bana genellikle bilinçli olan danışan geliyor ya da ben gerçekten böyle insanlarla karşılaştım. O da olabilir ya da kendimi belki de ortaya koyuş tarzım da bunu sağlamış olabilir diye düşünüyorum.
düşünüyorum. Bilgisi olan bir kişiyle hep karşı karşıya geliyorum. Yani o bana bir soru soruyor. Bu sorunun cevabını da veriyorum. Yani evet, bir insan evliliğini ya da evlilik zamanını ya da nerede tanışacağını merak ediyor olabilir. Bu gayet çok normal bir aslında soru bence. Ve bence bir astroloğun da kendisini nasıl bulduğu da önemli. Zaten ben de yakın çevremin sorularıyla bu kadar uzmanlaştım. Yani yakın çevrem de bana dedi ki ya ben ne zaman evleneceğim diye soruları ilk onlardan duydum aslında. Yani Ben olsam şey derim, ben müneccimim, ben nereden bileyim derim. Yani ama merak ve dürtü de, yani kim geleceği merak etmez ki. Mesela benim tahminimce bizim çevremiz, kitlemiz böyle izlediği zaman ben ne sorayım diye düşündüğünde şunu düşünür. Ama şöyle bir şey de sorabilirler. Yani bir insan bir iş girişim yapıyorsa ya da kariyeri adına önemli bir başlangıç yapıyorsa bir astroloğa danışabilir. Ha bu arada illa danıştım, onu dinlemek zorunda değilim değil yani bu arada. Her şey çok bireysel ve özgürlükçü. Danışmanlık zaten terazi konusu. Karşılıklı alışverişler var. Ben bir fikri söylerim. Onun mantığına ve aklına yatıyorsa zaten bu düşünceyi ondan sonra hayata geçirebilir. Yani ben aslında bir ekonomistle aynı seviyede olabilirim. Yani bir ekonomiste soruyorsun bu sene içerisinde neler olabilir diye bir soru soruyorsun bir ekonomiste. O diyor ki sana bu sene içerisinde böyle böyle dalgalanmalar bekliyorum ya da böyle böyle bir şeyler olabilir diye bir süreci Peki anlatıyor. sana soru sorarken neyi belirtmesi lazım? Mesela bence bizim kitleden sana soracak olan... Net soruya çok hayranım. Şunu soracak mesela, ben şu burcuyum, şu ne olacak? Tahminimce sana böyle sorular Öyle bir gelecek mesela. sorunun cevabını hiçbir zaman bulamazsınız. Çünkü gökyüzü burçlarla oluşan sadece bir alfabe değil. Yani burçlar var, gezegenler var, evler var. Mesela sana birisi mesaj attı, bu videoyu izledi, dedi ki sallıyorum işte ben Aslan burcuyum, ben ne zaman evleneceğim? Nasıl bir soru sence yani? Neyi belirtmesi lazım sorarken? Doğum bilgilerinin net, rektifikasyon saati tam yapılmış, doğum yeri belli olan kişiye ben gayet güzel cevap verebilirim. Ama doğum saatinin net olması çok önemli yani benim için. Tamam, doğum tarihiniz, saatiniz, her şeyiniz okeyse anca o bilgilerle gidip de danışabilirsiniz Yani yani. bir Aslan burcuyla bir mesela Başak burcu nasıl anlaşır diye bana bir sorusu geldiğinde ben şöyle, tabii kabaca yorum yapıyorum bir sosyal ortamda. Yani şimdi Aslan burcunun belli özellikleri var, işte Başak burcunun belli bir özellikleri var. Bunların ikisi beraber nasıl olabilir diye bir yorum yapıyorum ama özellikle bunların arasındaki ilişki nasıl bir ilişki? O da benim için çok önemli. Bir ortaklık ilişkisi mi, bir evlilik ilişkisi mi? Hangi alanda? Hani ilişki? Ne konuda olduğu da çok önemli. Yani bir astroloğa soru sorarken aslında çok net ve emin adımlarda da soru sormalısınız. Yani dallandırıp da budaklandırmamalısınız da soruyu yani. Ben kariyerimde beni neler bekliyor? Böyle böyle bir süreç bekliyor. Evet, seni böyle bir süreç bekliyor diyebiliriz. Ama buradaki senaryoyu kurmak bir astroloğun da bence bir sanatı. Ya da karşısındaki insanın da yolunu yönlendirmesi bu arada çok güzel olabilir. Yani ben mesela karşımdaki gelen insanların da beni yönettiği, bana akıl verdiği, ya ben bu konuda da böyle bir düşünceye sahibim dediği danışmanlıkları daha verimli verdiğimi de düşünüyorum. Şimdi benim bunlardan anladığım şöyle. Arkadaşlar böyle kalkıp da doğum tarihim bu, şunun sonucun ne gibi bir olay değil bu. Çok daha ayrıntılı, detaylı, derinlemesine girilmesi gereken mevzular. O yüzden çok fazla ben size böyle detaylı ayrıntılara girmeyeceğim. Öncelikle Elif'in kanalına abone olun. Ondan sonra Teşekkür ederim. özel olarak danışmak istediğiniz bir şey varsa Instagram'dan, mailine oradan buradan ulaşın. Çok detaylı sorular. Ben Aslan burcu beni övüyor yalnız. Övüyorsa tamam, okey. Yani onay vermişim, güven vermişim demek ki. Yani Aslan burcu beni övüyor çünkü. Ben çünkü analizciyim. Az önce izledim, dedim ki bu iş çok karışık iş. Harbiden bilenin yapması lazım dedim. Aslan burcu övüyor, takdir ediyor. Güzel, bizden de hani Bırak, bu düşer. O zaman yeni soruma geçiyorum. Şimdi doğum haritası diye bir şey var. Evet. Bu doğum haritası ne? Herkes bunu çıkartabilir mi? Yani atıyorum YouTube'a, Google'a bir yere yazdığım zaman doğum haritası nasıl çıkarılır diye. İnsanlar buna niyetlensin mi? Veya hani aslında bu soruyu sormamam lazım ama en azından duysunlar diye istiyorum. Nasıl çıkartılıyor? İlk önce internete giriyorsunuz. Safari'ye ya da Google'a giriyorsunuz. Girdim. Hemen diyorsunuz ki astro.com. Ben bunu öğrendim. Gerçekten de güvenilir. Yani benim kullandığım SolarFire uygulamasıyla aynı neticeye, aynı sonuçlamaya varan bir tane internet sitesi var. Bu sitenin adı astro.com. Astro.com'a Astro.com'dan bu arada para almamız lazım. Reklamını yaptık. Dünyaca tamam. O zaman ne demem lazım benim Bu bir reklam değil arkadaşlar. Kusura bakmayın yani, yanlış anlamayın. reklam ya. Para mara almadık yani. Evet, aynen. Tamamen siz bilgilenin diye. Aynen.
Oraya giriyorsunuz, oraya üye oluyorsunuz. Her siteden ben doğru sonuç olduğunu düşünmüyorum. Yani baktığımda bazılarının yanılma paylarının olduğunu fark ettim. Oraya üye olduğunuz zaman da doğum yeriniz, doğum saatiniz, doğum bilgileriniz, gün, ay, yıl şeklinde eğer netse bu doğum haritasını çıkartabilirsiniz. Bunun olmasının size bir faydası ondan sonra var mı? Eğer kendinizi geliştirmek adına, kendinizi belki de daha iyi ifade etmek adına ve kendinizi özellikle tanımak adına bir aksiyon almak isterseniz bu haritayı kullanabilirsiniz. Gayet güzel eğitim programları var. Hani Aslında mevzu sadece siteye girdim, tarihleri yazdım, çıktı değil. Ondan sonrasını yorumlayabilmek değil mi? yani zaten astroloğa bu yüzden de gidiliyor. Yani Yani. bu bir yorumlama sanatı. Bu arada ben böyle bir astroloğum ama başka bir astroloğun da başka bir tarzı var. Yani aslında hepsi bir çeşitli. Yani bir sürü avukat var, bir sürü psikolog var ama hangisinin tarzını beğeniyorsun? Benim tarzım böyle, onların tarzı böyle. Ya sen danışmak, zaten danışmanlıklı iş vermek bununla Konusu alakalı. açılmışken şunu söyleyeyim. Sen Peki. şimdi bir sürü böyle farklı tarzı olan insan var diyorsun ve bu işte kaç yılını geçirdin mesela? Eğitimsel bazda bahsediyorsak... Toplam böyle işte merak ettiğin andan itibaren. Ay, Mustafa sen sakın bu soruyu sorma. Sakın sormamış olayım, ben Kastamonu'dan başlarım burada hikayede. Böyle kaç yaşında? Hani Yani ben ilk burada... ilgi duyduğun yaşın kaçtı mesela? Ben ilk bunu da burada anlatıyorum bu arada. Bunu da bu arada gerçekten çok samimi söylüyorum. Bir arkadaşım sayesinde bunu da fark ettim. En son Kastamonu ziyaretinde bir çocukluk arkadaşımla rast geldik. Beraber oturduk konuşuyoruz falan. İşte benim astrolog olduğumu falan söyledim. Güzel bir sohbet yaptık falan. Dedi ki bana ya dedi biz dedi küçükken dedi salsa dergisi alıyorduk. Hatırlıyor musun dedi. Bizim dedi coğrafya hocamız dedi çok dedi kızardı dedi. Neden dedim ya dedi sen dedi burç yorumlarına bakardın dedi. Ondan sonra bu yüzden de saklamıştı bizden. Hani bayağı bir hani bu konuda birazcık hocamızla tartışmıştık yani ya da hani hocamızdan siz bu dergiyi mi okuyorsunuz diye bir kızmıştı bize falan filan. Burç yorumlarını okuduğum için. Ondan sonradan ama ben tabii ki de çok meraklıydım. Bizim Kastamonu'da bir kitap evi vardı. Oradan kitaplar falan alıyordum. O şekilde burçları bu sene neler bekliyor. Ondan sonra şekilde tanışmışlığım var. Burçlarla tanışmıştım ama. Sene kaçtı mesela? Sene kaçtı? Veya Ben kaç sene sınıf önceydi? söyleyebilirim burada. 4. sınıfta olduğumu söyleyebilirim. 11 yaşındayım. Yani 10-11 yaşından beridir hani bu sektöre Burçlarla alana tanışım. alakan var, Ama ilgin var. üniversiteye geçtikten sonra yani özellikle üniversiteye girmeden önce danışmanlık almıştım. Ondan sonra. Şimdiye kadar kaç kişiden danışmanlık almışsındır tahmini böyle 5, 10, 20? Danışmanlık aldı, hizmet merak aldı. edip de hani bir anlatsın bakayım dediğin kaç kişi vardır? 6 tane kişiden danışmanlık almışımdır. Muhtemelen video izleyenlerin çoğu daha önce danışmanlık almamış olan insanlar olduğu için yani önce bu işin merak edip de nasıl oluyor, nasıl bitiyor başkasından görmek, ondan sonra eğitimini almak ki kim bilir bin bir türlü eğitim almışsınız şimdiye kadar. Çeşitli hocalardan, çeşitli alanlardan eğitimler aldım. Az önce bir kelime geçti, retro. Ben özellikle son yıllarda böyle aşırı duyuyorum. Yani Evet. retro şuraya girdi, Venüs buradan çıktı falan bir şeyler. Evet. Bu retro denen mevzu tam olarak ne? Herkes bir retro diyor ama kötü bir şey mi bu retro Yok, denen değil. şey? Kim yapıyor bunu? Yoruma bağlı diyorsun Yani yani. yoruma bağlı. Yani bir terziysen güzel bir şey ya da bir gayrimenkul sektöründeysen güzel bir şey ya da bir otomotiv sektöründeysen güzel de bir şey Senin olabilir. videonun çekiminde bu arada arkadaşlar Elif şey yaptı hani mesleklere göre neyin ne olduğunu burçlara göre hepsini anlattı. Ben aslında bu sorunun cevabını aldım fakat sizin için de söylüyorum. Elif'in yayınlanacak olan videosunda mesleklere kadar burçlara kadar hepsini aslında anlatıyor. Hele ki 2023 için anlatıyor. O zaman şöyle diyorum ben genel olarak retroya. Kişiden kişiye değişir, mesleğine göre değişir, zamana göre değişir. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani retro dediğimiz zaman kötü bir şey olarak algılamayacağız yani. Hayır, tabii ki. Bir şeye karar vereceğim. Sallıyorum yeni bir adım atmak istiyorum. Tamam. Hani böyle işte gezegenlerin dizilimine mi bakıyorsun veya ne bileyim belli bir tarihe mi bakıyorsun? bakıyor ama bu mesleki deformasyon. Yani ben burada bir mesleki deformasyon yaşıyorum. Yani bunu kabul etmek zorundayım. Yani astrolojiye göre zaten ben bütün kararlar alıyor, yaklaşık doğru bir mu? senemi hani tahmin almışımdır güvendiğim bir astrologdan. Kendim de bu arada danışmanlık alıyorum. Her doğum günümün öncesinde. Gidiyorum bir danışmanlık alıyorum güvendiğim bir astrologdan. Hani bir rotamı biliyorum. Hani önemli ona göre tarihi de bir... o mu? Doğum gününden öncesi mi? Evet, asıl kesinlikle. şey? En şahane danışmanlıklarım bu zamanda gelir. En şahane. Doğum gününden 15-20 gün önce gelmiş. Bebek, çiçek yani gerçekten derim ki doğdu güneşin. Gerçekten. Şimdi sen böyle bir sürü insanla tanışıyorsun, karşılaşıyorsun, işte danışanın Mesela oluyor, sen. sosyal hayatın. Mesela atıyorum biz tanıştık. Tamam, Tamam. madem öyle dedin kendimizden yola çıkalım. Bir insana tanıştın. Mesela tanıştık. Sen Merhaba. merhaba Mustafa ben Aslan Burcu'yum, yükselenim Akrep, 11 Ben Ağustos Güneş 85. Bu bilgi
bilgilerle karşılaştığın insanlarda illaki bir ilk izlenimin oluşuyordur. Şu burç, şu tarihte doğmuş. İzlenim yükselen. Yükselenine mi bakıyorsun? Evet, ilk. Mesela benim yükselenim akrep. Mesela şey muhabbeti de var, onu da sorayım. Ama senin 30 doğum yaşından saatin sonra net değil. Şimdi ben o konuda bir şaibe var. Yani o konuya doğru. tam giremem. İşte bizimkilere sordum, ben şey dediler. Ezan okunduğu zaman doğdun dediler. Ya Öyle- ben şaibeyi kabul etmiyorum arkadaşlar asla. Çünkü şey yapıyorum, beyninde o mu olabilir, bu mu olabilir derken 6 saat falan bir kişiye rektifikasyon falan yapıyorum bir anda. Rektifikasyon ne bu? Doğum saati belirleme, yani hani orada bir kasa var, Biz cahiliz şifresini biraz. bilmiyorsun. Bizim ışıklar Bir sönüyor bu şifresini arada. açma, yavaş yavaş astroloji dedikçe. Arkadaşlar bunlar şaka makara. Elif tamamen işin şey kısmında, yani bir şeylere dayandırılarak yola çıkan kısmında. Biz biraz da işin gırgır Araştırmacı. Ben bir makarasındayız yani. ekonomistle aynı paralelde olmalıyım. Ya ben Sen psikologla bakma, biz ya da işi her şeyi avukatlıkla makaraya yani. vuruyoruz yani. Yoksa seninki bambaşka bir dünya. Şimdi çok fazla böyle sorulabilecek şey var. Zaten hani danışmanlık yapılma sebebi bu. Çünkü mevzular çok uzun, ayrıntılı, detaylı, kişiden kişiye değişiyor. Ama ben, kusura bakmayın arkadaşlar, kanal benim kanalım. O yüzden ben kendi burcumu soracağım. Siz gidin kendiniz sorun, danışın. Aslan soracak zaten. Ben Aslan burcuyum. Yani 2023'te, ki ben mesela 2023'ten biraz açıkçası korkuyorum. Çünkü çok mevzu var. Yani bin bir türlü şey var. Gündemde çok şey var. Yeni sayfalar açılması şeyi var. Şimdi bak, bana Karışık. buradan gidecek, kendisine öngörü yaptıracak. Sonradan da aylar sonra gidecek, bakacak bunu diyecek. Şimdi arkadaşlar, doğum saati net olmayan bir kişi asla öngörü yapmam. Bu bir. Yo, ben sallıyorum. Onu- Aslan burcunu mesela ne bekliyor diye bir soru olabilir mi? Aslan burcunu ne bekliyor dedi. Şimdi mesela ben 2023 videolarına da koydum bunu. Şimdi Ayrıntısı orada aslında. Ayrıntısı ben bir orada. özet yapıyorum böyle. ama yani aslanları ne bekliyor? Aslan burçları bence yeni kariyer bekliyor. Yani kariyerlerinde yeni bir durum var. Bir de sağlık potansiyelleri birazcık zordu. Yani Satürn karşılarından bakıyordu. Hani sağlık olarak birazcık zorlandılar. Satürn Sağlığı neredesin? nasıldı bu arada? Sağlığı... Bu arada gerçek sorudan Çok soruyorum. şükür. Yeni kariyer gelişimi yapmış zaten. YouTube kanalı çıkmış. Daha ne olabilir? Yani yeni Ben- YouTube'a atıldın. Yani Aynen. kariyerin için yeni girişimler yaptığında bir sene, ama bu kariyerindeki işini büyütme ve tanınma için de güzel fırsatların olduğu bir sene. Jüpiter Koç burcunda transit edecek. O zaman yardırayım, ne var ne yok. Yani belli bir dönem evet okey verebilirim. Ama natal haritasına bakmadan gerçekten yorum yapamam. Yani yapma bu konuda lütfen. Arkadaşlar ben burada... Bir kelime daha konuşma. Şunun Neden örneğini biliyor verdim. musun? İnanırım yani. Yapmayalım. Doğum saati netse okeyim. Gerçekten. Şunun örneğini verdim. Yani Evet, sana okeyim aşkım. Gerçekten. Yani seni yorumlayabilirim. soruları bu şekil böyle bodozlama, dümdüz bir şekilde sorarsanız bir sonuca varamıyorsunuz. Detaylı, ayrıntılı mevzular. O yüzden açıklamadaki kanalı takip edin. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Uzun lafın kısası, ben çok daha fazla seni zorlamayacağım ama inşallah bir gün böyle ayrıntılı, detaylı doğum saatimi tam öğrenirsem bir harita bir şeyler çıkartalım o zaman. Tabii bekle. Ben zaten çıkarttım ama yani bir sadece doğum saatini netleştirme kaldı. Anlaştık o zaman. Doğum saati netleştiririz. O bir problem değil. Arkadaşlar- Ne var ki yani? Alt tarafı 2-3 saatlik işimiz yani. Kafanızda bazı ön yargıları kırmanız için böyle video çektik. Yani aslan ne olacak, şu ne olacak, ben bunu ne yapayımdan ziyade mevzu çok daha ayrıntılı, detaylı bir şey. O yüzden ben çok daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Dediğim gibi abone olmayan varsa abone olsun. Senin böyle kapanışta son söylemek istediğin bir şey var mı? Önereceğin, tavsiye edeceğin, dikkat etmeni istediğin bir şey var mı? Sallıyorum 2023 ile alakalı genel, herkesi ilgilendiren. Aynen. Hatta şöyle, Nostradamus falan zamanda şey yapmış ya, şu zaman şöyle Oralara sormayın. Elif olmam Ben şimdi oradan konuyu çekip yarım saat uzatıyorum yani. O yüzden sakın oralara düşme. Bak arkadaşlar, zorlayabildiğim kadar zorladım fakat profesyonel bir insan ne kadar böyle nereye değinip değinmeyeceğini gayet iyi biliyor. Birazcık farkı görün istedim. Sana çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışlar. Pek keyif aldıklarını sanmıyorum. Biraz umut tılsımı dağıtmadım. Biz işin zaten biraz daha eğlence kısmındayız. İşin uzman profesyonel kısmı zaten o tarafta. Çekebildiğim kadar böyle gırgır tarafına çekmeye çalıştım olayı ama çizgiden ayrılmıyor. Helal olsun, 10 numara. Hadi bakalım. O zaman çok teşekkür ettim. Ne demek, ne demek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.